soğuk baklava tadında güllaç yapacağım sizlere. Ne olacak ki yani güllaçın üzerine çikolata serpsen bence olur diyorsanız çok yanılıyorsunuz. Bu güllaçın şerbeti klasik güllaç gibi değil. İç dolgusunda inanılmaz güzel bir dokunuş yaptım. Üzerindeki bu çikolatanın böyle toz toz durmasının bir sebebi var. Şu anda soğuk baklava nereden baksanız kilosu 120 lira civarında. Güllaç herhalde 80-90 lira civarında olur. Ama benim önümde tamı tamına 3 kiloya yakın bir tatlı var. Ve bunun da maliyeti neredeyse 80-90 lira. Yani 1 kilo fiyatına tam 3 kilo tatlı yapacağız. Hızlıca anlatacağım, detayları kaçırmayın. Bu tarifin en vurucu noktası şerbeti. Sütümü sadece ısıttım. Hafiften buharlanmayı gördüm. Altını kapattım. Kıvamı nasıl olacak? Böyle parmağınızı sokabileceksiniz. Sıcaklığı hissediyorum ama parmağım yanmıyor. Öncesinde 1 su bardağı şekeri buradaki hafif sıcak süte karıştırarak yediriyorum. Şekerim eridi. Şimdi normalde soğuk baklava şerbetlerinde aslında bu satın aldıklarınızdaki sevdiğiniz o özellik ne? Onun o koyu hali. O koyu hali evde yakalamak biraz zor. Neden? Çünkü içerisine sıvı krem şanti konuluyor. Tabii ki bulabilirsiniz ama belki ulaşmanız zor. Onun yerine biz ne yapacağız? Toz krem şanti. 2 paket toz krem şanti ile o kıvamı ayarlayacağız. Tabii ki köpürtmüyoruz. O nedenle çok sıcak olmaması da önemli. Yapısını çok fazla bozmamak için yavaş yavaş ılık sütümüze toz krem şantiyi de yediriyorum. İyice çözülmesi önemli. Ve son olarak bu opsiyonel, ben vanilya da ekliyorum. Ne koymuyorum bunun içerisine? Klasik güllaçtan farklı olarak gül suyu koymuyorum. Koyamaz mısınız? Tabii ki koyabilirsiniz ama bence kalın yapısıyla beraber gül suyu çok daha ağır gelecektir. Evet, normal süte göre birazcık daha kalınlaştı. Bence şeker oranı çok iyi. Yani 1 su bardağı şeker bu ölçü için yeterli çünkü klasik toz krem şantinin içerisinde de epey şeker var. O nedenle şekeri düşürdüm. Sıra geldi birleştirmeye. Tabana birazcık şerbet. Tabii ki şerbetimiz soğudukça krem şantinin etkisiyle daha da kalınlaşacak. Güllaç yaprağı. Yavaş yavaş yerleştirebiliriz. Çok da böyle bandırmaya gerek yok şu anda. Üzerlerine şerbeti vereceğiz. Sadece katmanların birazcık böyle eşit olmasına özen gösterin. Zaten nişastalı bir yapısı olduğu için de birbirlerine yapışacaklar. Tekrar üzerine biraz şerbet. İlk 5 yaprak boyunca bu işleme devam. Evet, şöyle 5. katı da güzelce bastıralım. Sıra geldi ara kata. Şimdi ara kat normal bir güllaca göre birazcık daha dolu dolu. Ben hem ceviz hem de fındık kullanıyorum. Öncesinde fındığınızı ve cevizinizi tavada biraz kavurup hafiften de kalın şekilde robottan çekerseniz muhteşem bir aromaya sahip olacak. Şimdi o fındıkla ceviz sütü emmeye başladılar bile. Güllaçtan ufak ufak parçalar kopartıp öncesinde şu yemişlerin üzerine dümdüz kaplamaya çalışacağım. Bu bütün şerbeti içerisine çekip birazcık soğuması ve koyulaşması gerekiyor. O nedenle bunun hakkı 4 saattir, bir gece beklerse ne ala, ama sabah yapın, iftara hazır tatlınız var. Şimdi ben bunu dolaba atıyorum, sunumuyla geri geliyorum. Gördüğünüz gibi güllaç bütün şerbeti çekmiş. Tabii ki bu soğuk baklava tadındaki güllaçın olmazsa olmazı nedir? Çikolata. Ama çikolatayı oda sıcaklığında ya da doğrudan buzdolabından rendeleyerek kullanırsanız kıvamı tam böyle serpmelik olmuyor. Mesela güllacınızı buzdolabına koyduğunuz zaman çikolatanızı da derin dondurucuya koyun. Servis etmeden önce çikolatanızı robottan geçirin. Adeta böyle bir çikolata tozu haline geliyor. Ondan sonra ne isterseniz. Dilerseniz nar, dilerseniz Hindistan cevizi, dilerseniz toz Antep fıstığı. İstediğiniz gibi serpin ve dilediğiniz gibi servis edin, ama size tavsiyem çikolatayı serpmeden önce güllacınızı dilimleyin. Muhteşem görünüyor ve kokuyor. O şerbete baktığınız zaman şerbetin ne kadar koyu olduğunu görebiliyorsunuz. Dondurulmuş çikolatanın kırıntı hali ise mükemmel duruyor. Çünkü serptikten sonra o aralardan akıp rengini asla bozmuyor. Ben bunu yerim.
Hocam benim hakkım ikinci çataldır. Böyle bir şey yok. Gerçek bir güllaç severim. Şantili şerbet olayı inanılmaz farklı bir noktaya götürmüş. Gerçekten çok kremamsı, çok yumuşak. Kavrulmuş ceviz ve fındık. Fırında sütlacın üzerinde fındık seviyorsanız tam olarak o efekti veriyor. Ve toz haline gelmiş böyle bitter çikolata. Şekeri dengelemiş. Muhteşem bir tatlı. Gerçekten yapması da gördüğünüz gibi çok kısa bir vaktinizi alıyor. Kalabalık sofralar içinse bence vazgeçilmez bir tatlı olacak. Ama yapmanız gereken tek bir şey var. Abone olmak, videoyu beğenmek. Zile de basarsanız tadından yenmez. Görüşmek üzere. Bay bay.